8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz genel cerrahi uzmanı ve organ nakli hekimi Profesör Doktor Melih Kara. Melih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Melih Hocam. Hoş bulduk. Bugün çok önemli bir konudan Evet. bahsedeceğiz. Evet. Hakikaten ülkemizin ya da dünyada pek çok insanın kanayan yarası böbrek yetmezliği ve buna bağlı olarak da tabii ki son nokta dediğimiz artık sizin o böbrek transplantı ya da organ nakli meselesi hakikaten çok önemli ve hayat kurtaran bir konu. Böbreklerimizin görevi nedir diyerek şöyle bir giriş yapalım, sonrasında detaylandıralım. Böbreklerimizin sanıldığının aksine herkes en fazla hani bizde ilkokuldan itibaren anlatırlar. Boşaltım sisteminin içinde tanımlanır. Ama asıl böbrek bir dolaşım sisteminin bir parçası. Neden? Çünkü sizin kalp damarlarınızın, tansiyonunuzun regülasyonu, kan hücrelerinizin üretilmesi, kemik metabolizmasınızın dengelenmesi ve birçok hormonal aslında özelliğe sahip ve vücudunuzda birikmiş, özellikle kas adelesinde ortaya çıkan atık ürünlerin dışarıya atılmasını sağlıyor. Aslında dolaşım sisteminizin düzenli bir şekilde 7/24 siz habersizken sıvı dengesini sağlıyor. Gerekli sıvıyı fazlasını atıyor. Damarda dolaşması gereken sıvı miktarını kendisi dengeliyor. Yani bu anlamda baktığınızda tamamen bir dolaşım sisteminin bir parçasıdır. Tabii ki görevleri bildiğimiz gibi hani sıvı regülasyonu sağlanması, kemik metabolizmasının dengelemesi, tansiyonun regülasyonu, kan hücrelerinin üretimi ve bunun yanında tabii ki toksik vücuda zararlı ürünlerin idrar yoluyla atılmasını sağlıyor. Peki Eğer hocam, böbrekte problem varsa, çok özür dilerim. Böbrekte problem varsa da bu bahsettiğiniz Evet. yetmezlik başlıyor. yetmezlik ve hepsi hastalık olarak bize dönüyor. Evet, hem kalp hastalığı başlıyor, akciğer hastalığı başlıyor, kemik metabolizması başlıyor, bozuluyor. Gastrointestinal sistem dediğimiz yemek konusunda hani dolaşım sistemimiz, boşaltım sistemimiz bozulmaya başlıyor. Aslında bütün sistem bozuluyor. Evet, bütün sistem aslında buradan bozuluyor. Buradan başlıyormuş Evet, gibi. evet. Her şey dolaşım sistemimize ait. Peki bu böbrek yetmezliği nedir hocam? Hani bunun süreçleri nelerdir? Aslında doğduğunuzda sizin nefron dediğimiz o çok küçük hücreler açıkçası böbrek, hani bir fasulye büyüklüğünde 10 santim erişkinlerde 10 santim büyüklüğüne gelen bir küçük bir böbrekten 250 gramlık bir maksimum 250 gramlık bir organdan bahsediyoruz. Bunun da 1 santimlik kısmı aslında bütün bu sistemi organize ediyor. Yani muazzam bir sistem ve o 1 santimlik korteks dediğimiz bir alan vardır. Orada 1 milyon tane nefron hücresi var ve bunların doğduğunuz aslında sayısı belli. Sayı artmıyor. Yaş ilerledikçe çevresel faktörlerin etkisi, yaşam kalitenizin, beslenme, diyet gibi önemli faktörlerin etkisiyle bunlar yaşla beraber azalarak gidiyor. Kim hastada araya giren bazı hastalıklarla o nefronlar fonksiyonlarını kaybetmeye başlıyor erken dönemde. Kimisi otoimmün olabilir, kimisi genetik geçişli olabilir, kimisi de hani çevresel faktörlere bağlı, enfeksiyonlara bağlı sebeplerle böbreklerimiz hasar görmeye başladığında işte hasar dediğimiz bu. Hasar. Fonksiyonlarını kaybediyor. Nefron hücrelerin sayısı azalmaya başlıyor. Bizim hani GFR dediğimiz bir ölçüm mekanizmamız var. 24 saatlik idrarın filtre edebilme özelliği. Hani bu 80 ile 125 arasındadır. İşte bu zaman içerisinde azalmaya başlıyor. 5 evrede böbrek yetmezliği diye tanımlanır. 80'in altına iner. Bu 15'e kadar böbrek aslında fonksiyonlarını nispeten regüle etmeye çalışır ama 15'in altına indiği andan itibaren artık fonksiyonunu kaybeder, dışarıdan tedavi almanız gerekiyor. Aslında böbrek yetmezliği bu. Nefronlarınızın ölmesi. Peki bu tedavi almamız gerekiyor kısmını da birazcık anlatsanız hocam. Ne tedavileri var? Şimdi böbrek yetmezliği dediğim gibi o GFR dediğimiz fonksiyonlar bozulmaya başladığı zaman zaten önce kalbiniz bozulmaya başlıyor. Sıvı yüklenmesine bağlı. Kalp yetmezliği, solunum yetmezliği başlıyor. Tabii damarda kalsifikasyon dediğimiz damarda ciddi bir kalsiyum birikimine bağlı damar sertliği de. Tabii buna diyabet de çok büyük bir etken. Bu duruma geldiğinizde böbrekleriniz hani GFR değeri 15'in altına düştüğünde yapılacak tedavi aslında ilk tedavi her zaman en son atılır ama tıbbi olarak ilk tedavi organ naklidir. Tarihsel gelişiminde de önce organ nakli denenmiştir. 1940'larda işte İki Dünya Savaşı'ndan sonra diyaliz makinesi üretilmiştir. Ama ilk tedavi ve en iyi tedavi organ naklidir.
direkt organ nakli. Ama niye bunu böyle yapmıyorlar hocam o zaman? çünkü organ Bence ilk yok. defa duydum. Organ temininde ciddi Teminde sorunlar. sıkıntı Tabii var teminlerinde diye. sıkıntı var. Çünkü canlı ve kadavradan temin edebiliyorsunuz. Şimdi yapılan hani bazı genetik çalışmalarla işte transplantasyon dediğimiz başka canlılardan işte böbreğin transplantasyonu bu 100 yıl önce de denendi. Şimdi daha bilinçli bir şekilde üretilmeye çalışılıyor ama daha çok kalp ya da tek hücre üzerinden daha henüz böbreğe gelmedi o çalışmalar. Maalesef organ olmadığı için temininde çok zorluk. Dünyada, sadece bizde değil, dünyada bir zorluk olduğu için mecburen yerine koyma tedavisi nedir o? Diyaliz. O da ikiye ayrılıyor. Ya makineye bağlanarak kan değişimi sağlanarak hemodiyaliz dediğimiz tedavi, bir de periton diyalizi vardır. Karın boşluğuna yerleştirilen bir kateterle işte bir 4 saatlik bir sıvı yıkamasıyla vücutta biriken toksik maddeleri periton zarından almaya çalışılıyor. Maalesef şu anki tedavi stratejilerimiz bunlar ama altın standart ve ilk tedavi aslında böbrek nakli. Hocam peki böbrek nakli dediğimizde dünyada ve Türkiye'de, yani ülkemiz bu konuda artık lider diye düşünüyorum. Sayısız hastaya tedavi ediyorsunuz. Sayısız böbrek nakli yapmış bir hekim olarak. Sizce başarımız nedir? Dünyadaki başarı oranları nedir? Dünyadaki başarı, biz aslında dünyada sıralamaya baktığınız zaman en üstteyiz. Evet. Ama bunun, tabii biz bundan gurur duyuyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Dünyada en fazla canlı nakil yapan merkezlerden biri, ülkelerden biri de biziz. Şimdi canlı nakille kadavra nakli arasında, başarısı arasında ciddi derecede bir fark vardır. Bizim başarı oranlarımız %95, hatta ilk sene %98'dir. Bu çok ciddi bir rakam. Canlı nakil. Canlı ve evet. hani canlılarda %98, kadavrayı da eklediğinizde %95 ilk yıllar için. Bu çok üst düzey bir başarı oranı. Tabii dünya da bunun farkında. Ama kadavra olmadığı için aslında bu başarı oranımız bu kadar yüksek. Kadavra biraz daha sevk ve idaresi daha sorunludur. Başarısı bir miktar daha düşüktür. Çünkü kadavrada çok seçici olamazsınız. Ona uygun, böbreğe uygun hasta bulmanız lazım. O da hasta havuzunuz vardır. O hasta havuzundan en uygun hastayı bulup o nakli gerçekleştirirsiniz ama hem kadavra temini çok kötü bizim ülkemizde. Kadavralarda ki böbrek maalesef biraz daha kalite olarak, fonksiyon olarak biraz daha düşüktür. Niye? Kadavralar genellikle ileri yaş grubu olabiliyor. Böbrek kalitesi biraz daha düşük olabiliyor. Canlılarda öyle bir durum pek yok. Söz konusu değil. Peki hocam, böbrek nakli olan hastalar yaptınız ameliyatı. Her şey çok da güzel gidiyor. Nasıl yaşamalı bundan sonra? Normal yaşamalı. Yani zaten amacımız o. Normal hayata dönebilsinler diye, sosyal hayata dönsünler, görevlerini yerine getirilsinler diye bu işlemi yapıyoruz. Yoksa hayattan kopuk yaşanıyorsa hani böbrek naklinin hastaya çok büyük, yani diyalizden kurtarıyorsunuz evet, ama sosyal olarak baktığınızda aslında naklin evet hasta bazında bir önemli, sağlığına kavuşturuyorsunuz ama toplum sağlığı için de önemli. Hayatta tutunması ve hangi işle uğraşıyorsa devam edebilmesi lazım. Organ naklinin temeli bu zaten. Ama tabii ki dikkat etmesi gerekenler var. Şimdi pandemi aslında bu bilinci çok yükseltti. Bizim hastalarımız, organ nakili olan hastaları zaten hep sanki her zaman pandemi varmış gibi yaşadı. Hijyenine önem verdi. İşte maskesini onlar hep takıyordu zaten. Alışveriş merkezlerinde onları çok sık görmezsiniz. Çok kalabalığın içine girmezler. Yediklerine, içtiklerine çok daha fazla dikkat ederler. Şimdi işte bu pandemi aslında o organ nakil hastaları nasıl yaşıyorsa bizi de aslında o ayara getirdi. O anlamda aslında onlar daha hijyen yaşıyor, daha sağlıklı yaşıyor. Çünkü öyle yaşamak zorundalar. Evet. Aslında herkes böyle yaşamak zorunda hocam. Evet. Diyetine sadece dikkat nakil ediyor. olanlar değil. Şimdi hani biz kurallara uymuyoruz. Aslında vücudumuzun belli bir kuralı var. Çok basit bir kuralı var. Yani suyunu içeceksin, gıdanı düzgün alacaksın, alman gereken alacaksın. Ama insanoğlu işte diyorum hani 18-35 yaş erkekleri, yani hep söylüyorum işte vücudunu geliştirmeye çalışıyor. Gidiyor protein gıdalar alıyor, protein tozlar alıyor. Ama başına ne gibi bir problem açacağının farkında değil. Sonrası çok önemli. Evet. Yani insanlarımız bile su içmeyi bilmiyor. Hani öyle söyleyeyim. Hani su ihtiyacımızı bile doğru dürüst karşılamaktan uzak yaşıyoruz maalesef. Evet yani sonuçta bizim eğitmemiz lazım. Çünkü böbreği kaybettikten sonra yerine koymak, şöyle düşün. Başkasının organını alıyorsunuz. Hayatınız boyunca hiçbir zaman size ait olmayacak bir organla yaşıyorsunuz. O bir emanet. Hocam kaç yıl kalabiliyor maksimum? Hastanın
genel kondisyonuna, böbreğin kalitesine, bakımına ve hastanın düzenli olarak hastaneye gelmesiyle alakalı olarak kendi hayatımdan bahsedeyim. Ben 22 yıllık hekimim. Ben ihtisasa başladığımda 94 yılında sekreterimiz organ nakli, kadavradan organ nakli olmuştu. Hala böbreğiyle maşallah hala böbreğiyle yaşıyor yani 20-30 seneye yakın. Aynı böbreği devam ediyor. Evet, evet. Ortalaması nedir peki? Ortalaması 8 ila 10 yıldır. Evet. Yani bunu iyi bilmek lazım. Hocam sözünüzü kestim ama şurası çok önemli. Bu soruyu sormam lazım son birkaç dakika kala. Kimler organ bağışında bulunabilirler? Herkes bağışta bulunabilir. Bir daha söyleyin hocam. Herkes bağışta bulunabilir ki bulunmalı da. Evet. Ve bunu aileleriyle paylaşmalı. Aileleriyle konuşmalı. Gerekirse sonuçta devlet bu konuda çok ciddi bir atılım içerisinde. Yapılan çok şey var. Sadece birazcık dikkat etmek gerekiyor. Ailelerin de bilinçlenmesi gerekiyor. Kişi organını bağışlıyor ama aile de desteklerse o zaman kadavradan organ naklini arttırabiliriz. Zaten asıl amaç da odur. Evet. Kadavradan organ naklini ülkemizde daha fazla yapabilmek. Çünkü çok hasta var. Çok hasta var, Evet. az kadavra Ve var. her gün daha da artacak. Evet. Hani mevcudu bıraktık diyelim. Arkadan çok fazla çünkü beslenmemiz çok kötü. Yaşam tarzlarımız çok kötü. Obeziteyle mücadele ediliyor. Ciddi bir ama obezite böbrek yetmezliği çok yakın. Hipertansiyon çok erken yaşlarda başladı. Biz hani her geçen gün böbrek hastası daha da fazla artacak ve biz yetişemeyeceğiz. Haklısınız hocam ya. İnşallah Fatih hocam, Melih hocam inşallah herkes organ bağışında bulunurlar da hem tüm hastalıklarımıza şifa ve deva olur. İnşallah. Keşke. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim Teşekkürler, sağ davetiniz olun. için. Çok sağ olun. Evet efendim. Bugünkü konuğumuz genel cerrahi uzmanı ve organ nakli hekimi Profesör Doktor Melih Kara idi. Bize vermiş olduğu güzel bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.